Herkese tekrardan selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bali Adası'nda şirket kurulumu, oturum ve gelen yeni kuralları anlatacağım. Baştan sona bu videoyu izlediğiniz takdirde şirket kurulumu nasıl olur ve nelere dikkat edilmesi gerekiyor, yeni gelen kurallar neler, bunların hepsini öğreneceksiniz. Detaylı kafa karıştırmadan size net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce beni tabii eskiden takip edenler şu anda İstanbul'da olduğumu ve burada ameliyat olduğumu biliyorlar. Ameliyatla ilgili şunları söyleyeyim. Başarılı bir ameliyat geçti. Ameliyattan sonra ilk 3 gün bayağı sıkıntılı geçti. Gerek ağrı olsun, gerek baş dönmesi, iyi hissetmeme böyle çok oldu. Şu anda yaklaşık 2 hafta olacak. Kontrole gittim dün. Her şey iyi gözüküyor. Ama asıl sonuçları bir hafta sonra göreceğiz. Orada çünkü içeride kendiliğinden, kulağımın içinde kendinden eriyen pamuklar var. Bu pamuklar ve bu bezler eridiğinde tam olarak sonucu göreceğiz. Umarım tutmuştur o yama ve bu işten kurtulmuş olurum. Çünkü çok kafama takıyordum bunu. Yani yüzme olsun, şey olsun, hiçbir şey yapamıyorsun, akıntı oluyor. Yani kötü bir hastalık. Şöyle söyleyeyim, ağrısı olmayan ama çok rahatsızlık veren bir hastalıktı. Umarım bundan kurtulmuşuzdur. Bunu da yakında göreceğiz. Bu aralar neler yapıyorum? Bunlar hakkında da size biraz bahsedeyim. Antalya'ya gittim. Şimdi benim ikamet Antalya'da olduğu için benim YouTube kanalımı biz şu anda vergiye bağlıyoruz. Yani bunu vergi dairesine bildirmemiz gerekiyordu. Antalya'ya gittim ve orada işlerimi hallettim. Tekrar İstanbul'a geldim. Şu anda İstanbul'dayım. Çünkü burada hastaneye gidip geldiğim için burada olmak zorundayım. Antalya'da da arkadaşlar var. Herkes şu anda Antalya'da sezon açıldığı için çalışıyor. Vakitleri yok. O yüzden de zaten denize de giremiyorum. Saunadır, masajdır, onları da yapamıyoruz. Ne yapacağım ben orada? O yüzden geri geldim. Şu anda İstanbul'dayım. Gelelim şimdi şirket açılımıyla ilgili önemli bilgilere. Daha bugün konuştuğum ve aldığım bilgileri size hemen sıcağı sıcağına aktaracağım. Öncelikle şirket açılımı. Şimdi siz diyelim ki Türkiye'de yaşıyorsunuz veya Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da yaşıyorsunuz ve Türk pasaportunuz var veya oranın pasaportu var, fark etmiyor. Pasaportunuz 3 yıldan fazla olmaz. Yani bitme süreci 3 yıldan fazla olmalı. Mesela pasaportum var ama son 2 yılı kaldı. O kabul edilmiyor. 3 yıldan fazla pasaporta ihtiyacınız var. Bali'ye gelmeden pasaport fotoğrafı, şirket ismi 3 kelimeden oluşacak. Yani benim şirketin adı mesela Mixpack Life. 3 kelimeden oluşan bir şirket ismi veriyorsunuz ve ne üzerine faaliyet gösterecek bunu belirtiyorsunuz. Şirket açılımı başlıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Uzaktan gelmeden bu şirketinizi başlatabiliyorsunuz. Zaten öyle tavsiye ediliyor. Neden? Bunları da anlatacağım birazdan sizlere. Peki Bali'ye gelince orada açmak mümkün mü? Evet mümkün ama çok daha uzun sürüyor. Prosedür ve sizi yorabilir. Bunları anlatacağım. Sizlere değişen kural neler? Bunlar hakkında hemen hızlıca bilgi vereceğim. Eskiden dediğim daha bundan bir hafta önce şirket açan kişilere şöyle oluyordu. Şirket açılıyordu ve daha sonra sizin oturum işlemleri başlıyordu. Oturum çıkıyordu. Size geçici bir vize gönderiyordu. Siz de bu geçici vizeyle Bali'ye geliyordunuz. Yani kapıda turist vizesi almadan bu vizeyle giriyordunuz ve daha sonra ofise girdikten sonra oradaki çalıştığımız ofise gittiğinizde de sizin oturum işlemleriniz bir hafta içerisinde bitiyordu, evrakları veriyorlardı size. Bu kadar. Yani giriş çıkış falan yapmak zorunda değildiniz. Şimdi değişen ise tüm şirket açan kişiler artık bundan sonra böyle çalışmak zorunda. Diyelim ki siz şirketi açtınız. Herhangi bir süre yok. Ne zaman gelmeniz gerek, istediğin zaman gelebiliyor. Mesela sen şirketi açtın, 6 ay sonra geldin, 3 ay sonra geldin, 1 yıl sonra geldin. Hiç fark etmiyor. Ne zaman gelirsen gel, buradan Bali'ye uçuyorsun. Bali'de turist vizesiyle giriş yapıyorsun. Yani 35 dolar ödüyorsun, kapı vizesi alıp giriyorsun. Sonra senin şirketini açan acentaya, ofisine gidiyorsun. Sen gelmeden ama zaten senin şirket dökümlerin bütün hepsi WhatsApp üzerinden sana gönderiliyor. İşte sen ofise gidiyorsun, ben geldim diyorsun ve o evrağı gösteriyorsun. Daha sonra sana bankada hesap açmanı söylüyorlar. Gidiyorsun Bali'de
bankada hesap açıyorsun ve oraya 2000 dolar yatırıyorsun. Daha sonra tekrar ofise gidiyorsun. Ofis sizin oturum işlemlerinize başlıyor. Daha sonra birkaç gün sonra size diyor ki tamam diyor, çıkış yapman lazım ülkeden. Şimdi bu geldi. Bak bu yoktu eskiden. Kesinlikle böyle bir şey yoktu. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Orada yakın ülke ne var? Malezya. Malezya'ya uçuyorsun. Ve orada acenta senin işlemleri başlatıyor. 5 günle 14 gün arası o ülkede bekleyen, hangi ülkeye gittiyse, illa Malezya değil, yani onda yanlış anlaşılmasın, istediğin ülkeye gidebiliyorsun. Orada 5 günle 14 gün arası beklemek zorundasın. Oturumun çıkana kadar. Evet. Yani maalesef çok yani zor bir süreç. Yani zor dediğimde uğraştırıyor. Mesela eskiden çok daha kolaydı. Geliyordun hazır bir şekilde giriş çıkış yapmadan senin oturum çıkıyordu, orada kalıyordun. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bunu kabul etmiyorlar. Kesinlikle gelen yabancılar, şirket açanlar başka bir ülkeye gitmesi gerekiyor. Hangi ülke olduğunu kendiniz karar verebiliyorsunuz. Orada 5 ile 14 gün arası bekliyorsunuz. Sizin oturumunuz çıkıyor. Size gönderiyorlar WhatsApp'tan. Sen de oradan hemen o gün biletini alıp Bali'ye oturumla birlikte giriş yapabiliyorsun. Bu böyle. Peki ben dedim ya, Bali'de şirket açamaz mısın? Açarsın. Ama şöyle uzuyor. Şimdi sen geliyorsun, şirketi başlatıyorsun, oturumu. Şimdi bu 2-3 ay sürüyor. Şimdi Bali'de sizin kalma hakkınız 2 ay. Tam 60 gün de değil, 58 gün kalma hakkınız var. Şimdi 2-3 ay sürdüğü için diyelim ki siz geldiniz ve artık Türkiye'ye dönmeyeceksiniz veya yaşadığınız ülkeye dönmeyeceksiniz, orada kalmayı düşünüyorsun. Şimdi sen Bali'de açtığın zaman problem şu. 2 ay sonra sen bir daha giriş çıkış yapman lazım. Çünkü vizen bitiyor. Sonra geliyorsun, 2-3 hafta sonra da artık şirket açılmış oluyor. Sana bir daha çıkman lazım diyor. Bir daha giriyorsun. 14 gün bir daha bekleyeceksin. Sonra bir daha geleceksin. Hiç gerek yok. O yüzden gelmeden şirketinizi açın. Bir an önce şu yeni şartlar, bu daha hiçbir şey. Asıl zorlaşacak şartlar daha gelmedi. Endonezyalı çalıştırmak zorundasın, işte ne bileyim şunu yapmak zorunda, bunu yapmak zorunda gibi daha bir sürü şeyler bekleniyor. Ve şirket açılımı da çok daha pahalı olacak. Yani bu şu andaki bu fiyatlarla kesinlikle kalmayacak. Şu andaki şartlarda şirket açarken 2 kişiye ihtiyaç var. Bir, diyelim ki sen şirketi açıyorsun, evet, ve bir tane de müdür göstermen gerekiyor. Bu müdürü bağlayan hiçbir konu yok. İleride Bali'ye gelmek zorunda değil, onu bağlayan bir konu yok veya hiçbir sıkıntı yok. Ama diyor ki şirketin varsa müdürün nerede diyor, bana o müdürünü göster. Bu müdür de Endonezyalı olmak zorunda falan değil. Burada hiçbir şekilde yanlış anlaşılma olmaz. Bu sizin akrabanızdan, arkadaşınızdan, dostunuzdan veya yabancı bir tanıdığınızdan, hiç fark etmez, bir kişi. Onun da 3 yıldan, pasaportu 3 yıldan fazla olacak, onu da vereceksiniz. Yani şu anda siz kendi adınıza şirket açabiliyorsunuz. Sadece bir müdür göstererek. Ama yarın bir gün gelecek yeni değişikliklerde bu mümkün olmayabilir. Bir Endonezyalı ortağın olmak zorunda diyebilirler veya farklı bir şey getirebilirler. Siz bugün şirketinizi başlattığınızda bugünkü şartlardan açılır. Size 2 hafta sonra gelecek bir kanun veya bir ay sonra gelecek kanun sizi etkilemeyecektir. O yüzden böyle bir şey aklınızda varsa bir an önce şirketinizi başlatmanızı tavsiye ederim. Ekstra masraf olarak ne çıktı? Tabii ki Bali'ye geldiğinizde oradan Malezya uçak bileti artı orada bekleme süreci 5 günle 14 gün arası. Yani çok böyle bir aşırı karşı tarafı yoracak bir şeyler değil bunlar. Tabii ki hoş değil. Yani kim gidip orada mesela 10-15 gün beklemek isteyecek ki? Veya işte ekstra masraf çıkıyor. Ama şu andaki bu durumda mecbur. Yani bunda hiçbir şekilde alternatif yok. Benim çalıştığım acenta birçok acentayla birlikte devlete yazı yazmışlar. İşte hani bunu değiştirebilir miyiz? Çünkü insanlar için zor olabilir falan. Kesinlikle kabul etmediler diyor. Yani bu şekilde yeni kurallar ve kanunlar gelmeye devam edecek. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi acele edin. Çünkü şirket kurulumuyla ilgili bu işler böyle kalmayacak, zorlaşacak. Çok talep var. Ben kendimden biliyorum. Sadece bana ulaşan 100'den fazla insan var direkt şirketi açmakla ilgili. Yani çok daha fazla kişi ulaştı da ama açısından söylüyorum. Yani ciddi anlamda başlatan kişilerden bahsediyorum. Şimdi bunun dışında
Daha başka ajantalardan, başka yerlerden açan bir sürü insanlar var. Şu anda Avrupa'nın bütün Avrupa ülkelerinden, Amerika, Kanada, Avustralya, Bali'de inanılmaz bir şekilde şirket açılıyor. Bu son dönemde bana bu da çok soruluyor. Şimdi daha önce tabii aşıdır veya bunlarla ilgili gerek şirket açanlar olsun, gerek tatile gelecek kişiler olsun, aşıyla ilgili hiçbir şey kalmadı. Sigorta diye bir şey yok. Yani siz sigorta yaptırmak zorunda değilsiniz. Aşıyla ilgili öyle bir zorunluluk yok. Bunları unutun. Böyle bir şeyler yok. Çünkü ben bakıyorum, adam diyor ben tatile geleceğim, aşı zorunluluğu var mı? Veya işte ne bileyim sigorta yapmalıyım. Hayır arkadaşım, böyle bir şey çoktan kalktı yani. Neredeyse 2 yıl oldu kalktı. Böyle bir şey kesinlikle istenmiyor. Onun da bilgisini vereyim. Oturumumuz çıktıktan sonra zaten sizin daha öncesinde kendi şirketinizin üzerine banka hesabı olacak. Oturum çıktıktan sonra da sizin şahsi olarak da bankalarda hesap açma, tabii ki ev, araba, arsa, motor, bunların hepsini alabiliyorsunuz. Genellikle de ev konusunda birçok kişinin kafası çok karışık. Bana çok mesaj geliyor. Orada ev alınmıyormuş ki, işte arsa alınmıyormuş ki. Freehold satış var Bali'de. Bunu yani illa Serkan diyor diye şey değil. Araştırın arkadaşım. Google Map'e yaz. Bali Freehold Home, Sell. Böyle bir şey yaz. Ne demek? Yani freehold, satış, ev, arsa. Yaz bak göreceksin. Böyle bir şey var. Senin şirketinin üzerine ve senin kendin bana şunu diyorlar. Bak sen öyle dedin ama işte kendi adına değil şirketin adına alabiliyormuşsun evi veya arsayı. Şirket kimin? Şirket uzaylının mı? Yani şirket Amerikalı'da Johnny'nin de sen onun üzerine mi alıyorsun evi? Şirket senin. Yani tabii ki şirket üzerine alabiliyorsun. Yani şirket üzerine ama şirket senin. Yani bu nasıl bir mantıktır? Anlatabiliyor muyum? Şey değil yani sanki senin adına olmuyormuş da sadece şirketin adına oluyormuş gibi. Tamam da şirket kimin? Bu şirketi kim açtı? Senin. Yani bunda bir sıkıntı yok ki. Şunu soruyorlar çünkü bir açık bulacak ya bizim millet. Ya bir açık bulma. Şu nasıl bir açık buluruz da Serkan'ı biz böyle bir yerle bir ederiz bir şey var ya. Diyor ki adam yazmış. Hadi ben diyor 10 yıl sonra şirketimi kapattım ne olacak? O zaman ne olacak? Aldığın evi şirketini kapatmadan önce satacaksın. İşlerini bitireceksin sonra şirketini kapatacaksın. Veya şirketini satabiliyorsun. Bu da var. Şirketinizi sizin istediğiniz rakama satabiliyorsunuz. Başkasına. Devredebiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Bali'ye geldiğinizde oturum işlemleri başladığında bankada $2.000 göstermeniz gerekiyor. Endonezya Bankası'nda. Bu para içeride kalmak zorunda değil. Yani siz bankaya $2.000 yatırıyorsunuz. İsterseniz ertesi gün çekebilirsiniz. Bu şu anda mesela bu $2.000 olayı ileride çok daha yüksek mevralar yatırılması gerektiğini duyuyoruz. Tabii daha gelmedi. Peki şu anda birçok kişiyle şirket açan kişiler de şu anda Bali'ye yerleşmeyi düşünmeyen insanlar da çok açıyor. Mesela şirketi açıyorlar 6 ay sonra veya 1 sene sonra veya 2 sene sonra veya şu anda değil 2-3 sene sonra gelmeyi düşünenler var. Evet, sizin için de şu anda şirket uzaktan hiçbir problem olmadan açabiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz, istediğiniz mal varlığına sahip olabiliyorsunuz. Bu konularda hiçbir sıkıntı yok. Bali'de çalıştığımız acenta ile işbirliği yaparak, vekalet vererek onlar size her konuda yardımcı oluyor. Siz gitmeden evinizi, arsanızı alma, yatırım yapma gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Veya şunu da yapabilirsiniz. Senin şirketin açıktır, vardır. Ne yaparsın? Tatile zaten Türk pasaportlarına 2 ay orada kalma hakkı var. Yani 1 ay artı 1 ay. Turist vizesiyle gelirsin, yatırımını yaparsın. Sonra tekrar gidersin. Bunu da yapabilirsin veya uzaktan da bunu yönetebiliyorsun. Bilginiz olsun. Benim YouTube'da yayınladığım tüm videoların açıklama kısmına bakarsanız orada irtibat yani benimle nasıl iletişime geçebileceğinizi, görüntülü danışmanlık hizmetimiz, tur şirketim, benim sosyal medya kullandığım sosyal medya hangileri var, hangi hesaplar var bunların hepsini görebiliyorsunuz. Yorumlarda bakıyorum işte sana nasıl ulaşabiliriz, işte seninle nasıl irtibata geçebiliriz. Her videonun altında açıklamalarda zaten bütün sosyal medyalarım, işte hangi hizmetlerimiz var, neler var her şey yazıyor zaten. Oradan çok basit bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Bali'ye tatile gelmek isteyenler için de $35 olan kapı vizesi $45 olacak diye böyle bir söylenti vardı. Hatta onaylandı.
Ancak şu anda Bali'ye gidip de benimle irtibata geçen bazı kişiler var. Onlara sorduğumda hala 35 dolar alıyorlar. Anlamadım. Yani ne zaman bu 45 dolara çıkacak bilmiyorum. Ama böyle bir kanun onaylandı. Yani 35 dolar değil artık 45 dolar oldu. Ama dediğim gibi gelen kişilerden hala 35 dolar civarı bir para alınıyor. Sebebini bilmiyorum. Belki de iptal de olabilir. Ve sizden bir ricam var. Beni izleyen insanlarda gerçekten bana çok ama çok aşırı güvenen, aramızda bir bağ oluşmuş. Yani videoları izleye müthiş bir şekilde bana güvenen, yani gözü kapalı benimle çalışan insanlar çok var. Bir başka kitle de çok inanılmaz böyle bir maalesef bir şeyler arıyorlar. Yani böyle bir açık arama veya böyle bir problem yapma gibi şeyler hissediyorum. İşte adamın sürekli yazdığı yok efendim yok orada ev alınamıyormuş. Bu oluyor arkadaşım. Yani inanmıyorsan o zaman inanmak zorunda değilsin. Git kendin araştır. Freehold neyi? İşte kiralama sistemi nasıl? Ama freehold satış var. Yani sen tamamen kendi adına bunu alabiliyorsun. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Bunu tekrar söylüyorum ben. Çünkü bu yetkililerin bana verdiği bilgiyi ben size aktarıyorum. İster inan ister inanma. Şunu lütfen yapmayın. Bakın bu en nefret ettiğim şey. Yazıyorlar bana, tamam Instagram'dan veya YouTube'dan yazıyorlar. Efendim şu filanca YouTube'da gördüm böyle dedi. Şu böyle dedi. Yani bu dedikodu gibi yani bildiğim mahalle dedikodusuna çevirdiniz yani. Bakın ben başka YouTuber'lar ne demiş, ne yapmış, ne anlatmış beni ilgilendirmiyor. Benim Bali'de tur ve danışmanlık şirketim var. Benim çalıştığım acentadan aldığım bilgileri sizlere aktarıyorum. X kişi böyle demiş, bu böyle anlatmış, şu şunu demiş, bu onu demiş. Bu beni ilgilendirmiyor. Gerçekten ilgilenmiyor. Ben izlemiyorum da videoları. Adam bana anlatıyor böyle demiş, o bana ne dediyse ben herkesi düzeltmek zorunda mıyım? Ve adamlara ben ders mi vereyim böyle doğrusu bu yanlışı? Nereden almış bilgiyi ve ne yapmış bilmiyorum. Benim anlattıklarım böyle. Bütün anlattıklarım hepsinin arkasındayım. Güncel bilgileri veriyorum. Yani bir değişiklik olduğu zaman benim şu an şirket açılımıyla ilgili zaten kanalımda şeyler var, videolar. Niye çekiyorum şu anda bu videoyu tekrar? Yeni şeyler çıktı. Hemen bunları size aktarıyorum. Zaten ben güncel olarak sizlere bilgi veriyorum. Yani Instagram'dan da takip edin. Oradan story paylaşımı, işte bazen video her zaman çekemiyoruz. Orada da kısa bilgiler olsun, paylaşıyoruz. Bunun da bilgisini vereyim. Sizden ricam bu videoyu beğenip, yorum yapıp sosyal medyalarınıza paylaşmak. Bu şekilde çok destek oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Çok önemli oluyor. Gerek yorumlarınız, gerek sizin sosyal medyanızda bu kanal linkini mesela paylaşmak. İnanılmaz faydalı. Sizden bu desteği bekliyorum. Özellikle bu zor dönemde. Çünkü fazla gezemiyorum şu anda. Fazla video atamıyorum. Ama size her zaman haftada benim en kötü 1-2 video zaten geliyor. İzleyenler bilir kulak ameliyatı olmadan önce haftada 3-4 video bile atıyorum. Yani yoğun bir şekilde gerçekten gerek bilgi videoları, gerek gezi videoları, seyahat videoları yani bunların hepsini sizlerle paylaşıyorum. Bu dönemde sizden özellikle bu dönemde desteğinizi bekliyorum. Şimdi aklıma gelmişken videoyu kapatmadan ben Endonezya'dan, Bali'den gelirken bir sürü hediyeler getirdim. Burada sizlere bunları göndermek istiyorum. Kargo bana ait. Sizlere bunları bak göstereceğim şimdi. Yaklaşık 100 tane var. Yani bayağı var. Böyle Bali'ye ait şöyle hatıra evinize koyabileceğim. Bu Yunus. Önünde de sörf tahtası var. Bunlardan var. Bunlardan göndereceğim sizlere. Bir de bu şekilde magnetler var. Üzerinde Bali yazıyor ve tapınaklar ve farklı işte Bali hatırası. Bakın şöyle. Burada harita. Böyle farklı hediyeler getirdim. Bunları sizlere göndermek istiyorum. Aklıma gelmişken videoyu kapatmadan hemen dedim buraya da bunları da göstereyim sizlere. Bir sürü var. Yani bunları bir daha geri götürmeyeyim ben. Burada tabii ki sizlere dağıtmak için getirdim. Şimdi çok video çekemediğim için bunlardan bahsedemedim. Bu hediyeleri kazanmak için sadece sosyal medyamda beni takip edip orada benim sayfamı paylaşıp bana ekran görüntüsü mesaj atın, ben görebiliyorum orada hepsini. Bu hafta bu videoda 10 kişiye 3-5 gün sonra orada yorumlara ve Instagram'da story'de bunun paylaşımını yapacağım. Kimler kazandı diye.
Dediğim gibi sadece yapmanız gereken Instagram'a geçip oradan takip edip oradan da benim story paylaşımı veya işte Reels paylaşımı, gönderi paylaşımı fark etmez kanalımı paylaşmak. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bunları bol bol sizlere zaten göndermek için getirdim. Umarım size faydalı video olmuştur. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.